Kıyı kırığı. 1. Düşen bardağı elinden düşürdüğünde, mutfak tezgahında birikmiş yağmur damlalarına benzeyen cam kırıkları her yere yayıldı. Nehir, bir an için bu dağınıklığı toplamak yerine yere çömeldi ve o kırıkların arasından parlayan kendi yansımasına baktı. Gözlerinde tanımadığı bir yabancı vardı. Sabaha kadar ağlamış, sabaha kadar susmuş bir yabancı. Tabletin ekranı hala mutfak masasında açıktı. Bir saat önce aslında sipariş listesini kontrol etmek için aldığı cihazda yanlışlıkla açılmış bir mesaj zinciri bulmuştu. Eylül ile Hakan. İlk cümle çiviydi. Onu söyleyemiyorum hala ama Nehir anlamaya başladı. İkincisi ise ağır bir kapı gibi yüzüne kapanmıştı. Bu hafta sonu birlikte olalım. O yokken. Da. Nehir de elbette. Onların ortak evi, onların ortak cumartesileri, artık Nehir'in bir keskin sirke gibi kokan nefesi, boğazına dizilen bir düğümden ibaretti. Bardak kırıklarını toplamaya çalışırken parmağı kesildi. İnce bir sızı, kızıl bir çizgi. Sızıyı hissetmek tuhaftı. Çünkü birkaç saattir bütün bedeni uyuşmuş gibiydi. Çekmeceden peçete alıp parmağına bastırdı. Sonra tableti kapattı. Sesi çıkmadan evin içinde dolaştı. Hakan iş için erken çıkmıştı. Hissettiği tek şeye isim koyamıyordu. İhanet. Hem de en yakınıyla, en çok güvendiği arkadaşıyla. Evin salonundaki vitrinde Meliha teyzesinin ona hediye ettiği küçük seramik bir martı duruyordu. Martının kanadı çatlak ama hala kıyının üstünde gibi uçmaya hazır. Nehir o minik heykeli eline aldı. Bazen çatlaklar nereden kırıldığını hatırlatır demişti Meliha teyze. Ama yine de ayakta kalırsın. Ayakta kalmak, şu an yapabileceği tek şey nefes almayı unutmamaktı. Derin yavaş nefesler. Parmak ucundaki kan peçeteye yayılırken o dolaptan küçük bir valiz çıkardı. Birkaç kıyafet, fotoğraf albümü, bir de ajanda. Ajandanın ilk sayfasına bir cümle yazdı. Bugün kendimi kendime geri veriyorum. Kapıyı sessizce kapatırken martıyı da valize koydu. İstanbul'un erken sabah sokaklarında rüzgar reklam afişlerinin köşelerini kaldırıyordu. Nehir taksi çağırmadı, yürüdü. İstasyonun yolunu ezbere biliyordu. Çünkü kaçmayı en iyi çocuklar öğrenir. O da bir zamanlar kaçmayı iyi bilen bir çocuktu. Heşe 2, yola çıkış. İzban treninin camından dışarı bakarken kıyı çizgisi sabun köpüğü gibi sürekli değişiyor, deniz sanki kaygısını yutmak için oradaymış gibi dalgalanıyordu. Nehir, ayağının dibindeki valizi çekiştirip daha sıkı kavradı. Telefonu sustaydı. Ne aramak istedi, ne aranmak. Arasa ne diyecekti? Hakan seninle Eylül. Kelimeler midede bir taştı. Ayvalık'a giden otobüs saat 11'deydi. Meliha teyze arada bir gel hele buralar insanın kalbini yumuşatır derdi. Bilmiyordu, Nehir'in kalbini yumuşatacak mıydı bu kıyılar, yoksa taş gibi sertleştirecek miydi? Şoför biletini kontrol etti, koltuğunu gösterdi. Pencereden uzanan zeytinlikler, arada bir eski taş evler, güneşte kurutulan çamaşırlar. Dünya olağan hızında akıyordu. Oysa Nehir'in içinde saatler tıkırdamayı bırakmıştı. Bir mola yerinde, kasanın yanındaki cam mekanda küçücük seramik kuşlar gördü. Elini uzattı, kanadı kırık olanını buldu. Uğursuzluk mu, yoksa teselli mi, kestiremedi. Kasiyer, onu kimse almadı çatlak diye dedi. Nehir, tamamdır dedi yalnızca. Çatlak kuşu, valizdeki martının yanına koydu. Ayvalık'a vardığında öğleden sonraydı. Otogar küçük, güneş parlaktı. Meliha teyze evinin kapısını açar açmaz onu sıkıca sarıldı. Kızım dedi. Gözünün ferine ne oldu? Nehir, yola verdim diye mırıldandı. Daha fazla bir şey söylemedi. Söyleyemezdi. Meliha teyzenin bakışlarında soru yoktu. Acele yoktu. Sadece çaydanlıkta kaynayan suyun sabrı vardı. Akşam olup serinlik çöktüğünde verandadaki salıncakta yan yana oturdular. Zeytin ağaçlarının yaprakları arasında rüzgar sanki eski bir şarkıyı mırıldanıyordu. Nehir nihayet konuşabildi. Hakan'ı, Eylül'ü, mesajları, bardağı, kanayan parmağını, martıyı, her şeyi kesintisiz ve düz bir çizgi gibi anlattı. Meliha teyze dinledi. Sonunda yalnızca şunu söyledi. İlk gün insan hep kendine kızar. Sonra dünyaya. Sonra o öfkeyi nereye koyacağını bilemez. Öfkeyi denize ver kızım. Taşır o. Peki ya aşk dedi Nehir, dudaklarının arasından farkında olmadan dökülen bir kelime. Aşk neredeyse. Meliha teyze gülümsedi. Aşk su gibi. Kapalı kabı bulursa yosun tutar, kıyı bulursa şarkı söyler. Nehir şarkı söyleyen bir kıyıya ihtiyacı olduğunu o an anladı. 3.
Kıyıda bir yabancı. Ertesi gün rüzgar sert esti. Kıyıda yürürken saçları yüzüne çarpıyor. Tuz kokusu genzini yakıyordu. Balıkçılar ağlarını topluyordu. Bir tekne yanaştı. Teknenin kıçında kırık nota yazıyordu. İsme istemsizce gülümsedi. İçinden biri bir saksıyı taşır gibi dikkatle indirdi. Kıyıya bıraktı. Büyükçe, kupsuz bir çömlek, üzerine kazınmış dalga çizgileri vardı. Adam çömleği koyduktan sonra onu fark etti. "Dikkat et, ıslak zemin," dedi. Sesi sakindi, deniz gibi. "Görüyorum," dedi Nehir. "Güzeller," diye ekledi çömleğe bakarak. "Seramik," dedi adam. "Sarnıçtaki fırınımda pişiriyorum. Aras ben." "Nehir," dedi Nehir. Elini uzatmadan önce tereddüt etti, sonra uzattı. Aras'ın elleri sıcaktı, parmaklarında kurumuş kil izleri. "Kırık nota, güzel isim." Aras onu sikti. "Biraz inat, biraz hatıra." "Ben de bir martı taşıyorum valizde," dedi Nehir, neden söylediğini bilmeden. "Kanadı kırık mı yoksa?" Aras'ın gözlerinde alay yoktu. Sanki cümleyi çok önce duymuş gibi bir tanıma vardı. "Evet," dedi Nehir. "Evet." Aras, "Kırıklar bize camın da ışığı tuttuğunu hatırlatır," dedi. "Atölyeye gelirsen kahve var. Kili yoğurmak iyi gelir bazen." Nehir teşekkür edip yürümeye devam etti. İçinde bir yer, tanımadığı insanlara karşı derin bir dikkatle geriliyordu hala. Ama bu davette bir ısrar yoktu, bir ağırlık yoktu. Sadece açık bir kapı. Akşam Meliha teyze fasulye pişirirken Nehir, "Burada seramik yapan biriyle tanıştım," dedi. Atölyeye çağırdı. "Git," dedi Meliha teyze. "Elini toprağa sok. Toprak insanın sırrını alır, saklar, sonra başka bir şey olarak geri verir." Ertesi gün Sarnıç'taki atölyeye gitti. Kapıda denizden taşınmış küçük taşlar, kırık fayans parçaları, güneşte kurumuş ağ ipleri, içeride kil kokusu. Bir köşede dönen torna, duvarda yarım kalmış tabaklar, kupalar. Aras "Hoş geldin," dedi. "Kahveyi sade içtiğini varsaydım." "Doğru varsayım," dedi Nehir. İlk başta yalnızca izledi. Aras kini ortalayıp elleriyle yükseltti, alçalttı. O dairenin içinde saklı bir kap belirdi. İzlemek, kabuğunu incitmeden bir salyangozu taşımak gibiydi. Sonra Aras, "Denemek ister misin?" diye sordu. Nehir ellerini yıkayıp önlüğü taktı. Kili avuçlarına aldığında bunun bir tür sınav olduğunu anladı. Kendine, sabrına, nefesine dair. Kil önce kaçtı, sonra ağırlaştı, sonra onun ritmine uydu. Aras, "Güzel," dedi. "Zorlamıyorsun, dinliyorsun." "Çatlamaz mı?" dedi Nehir, yaptıkları ince duvarlı kaba bakarken. "Çatlar," dedi Aras, gülümsedi. "Ama çatlakların da bir yolu var. Sırlayınca bazıları kaybolur, bazıları kalır. Kalması lazım olanlar kalır." Nehir o gün atölyeden çıktığında avuçlarının içi kızarmış, başının gürültüsü biraz azalmıştı. Kıyıda yürürken kendi kendine mırıldandı. "Ben kırığım ama kırık olduğumu inkar etmiyorum." Bu cümle uzun zamandır ilk kez kendi sesine benzeyen bir şeydi. 4. İçe çöken nefret. Üçüncü günün sabahı telefon titredi. Hakan'dan bir mesaj. "Neredesin? Endişelendim, konuşalım." Nefes bir anda göğsünün ortasında taş kesildi. Endişelenmiş. O çok severek kullandığı kelime. Endişe, sorumluluğun perde arkası, ihanetin makyajı. Nehir telefonu masaya bıraktı. Meliha teyze çay bardağını uzattı. "Cevap verecek misin?" diye sormadı. "Yemek yiyecek misin?" dedi sadece. Öğlene doğru Eylül aradı. Ekranda Eylül'ün adı belirdiğinde Nehir'in içinden sıcak bir dalga geçti. Sevinç, hasret, öfke, küfür, hepsi birbirine karıştı. Açmadı. Kısa bir sesli mesaj geldi. "Nehir, ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Yüz yüze konuşmak isterim. Lütfen." Ses, tanıdığı sesti, tanımadığı bir suçlulukla gölgelenmiş. "Ben nefret ediyorum," dedi Nehir akşam. Kelimeyi yüksek sesle söylemek ilk kez oluyordu. Meliha teyze başını salladı. Azıcık. Nefret bazen geçici bir alçı gibidir. Kırığın yerini sabitler. Ama uzun süre sarılı kalırsa kemiği çürütür." "Ne kadar tutmalıyım?" Deniz söyleyecek. Deniz o gece uzun uzun uğuldadı. Nehir, verandadaki salıncakta battaniyeye sarılmış, gökyüzüne baktı. Yıldızların yerini değiştiremiyordu ama bakışını değiştirebilirdi. Kendi içinde büyüyen nefret, kıyının karanlık bir oyuk gibi içine su toplamasıydı. Oraya mı bakacaktı, yoksa dalgaların üstündeki titreşime mi? Ertesi gün atölyede Aras sormadı. İyi ki sormadı. Onun yerine bir tabak verdi. "Kazıma yap," dedi. "Ne çıkarsa." Nehir, ucu sivri bir aletle tabağın yüzeyine çizgiler attı. İlk çizgi inişli çıkışlı dalga oldu. İkincisi kıyıya vuran küçük bir mendirek. Üçüncüsü kanadı kırık bir martı.
Ardından yazı, kıyı kırığı. Güzel isim, dedi Aras, tabağı eline alıp ışığa tutarak. Bir yer açsam adı bu olurdu, dedi Nehir. Belki bir gün. Aras, belki bir gün demedi. Olur, dedi. İnsan önce adını koyar, sonra yerini bulur. 5. Mahkeme kapısı. Bir hafta sonra Nehir dönmeye karar verdi. Dönmek, yüzleşmekti. Yüzleşmek, koparmak ya da onarmak. Meliha teyze valizi hazırlarken Martı'yı üste bıraktı. Dön, dedi. İnsan konuşmadan bitiremez ama ne söylediğine dikkat et. Kendini tüketen söz denize bile ağır gelir. İstanbul gürültüsüyle karşısına çıktı. Evin kapısını açmadan önce derin nefes aldı. İçerisi tanıdık kokuyordu. Lavanta keseleri, kahve, Hakan'ın tıraş losyonu. Hakan salonda oturuyordu. Saçları dağınıktı, gözleri yorgun. Nehir, dedi ayağa kalkarken. Beni sakın anlatabilirim diye bir cümlenin içine koyma, dedi Nehir. Sesinin ne kadar net çıktığına şaşırdı. Ben buradayım. Sen de. Söyleyeceğini söyle. Ben de söyleyeceğimi söyleyeyim. Sonra karar vereceğiz. Hakan iki elini birbirine kenetledi. Yanlış yaptım, dedi. Çok. Eylül'le bilmiyorum nasıl bu kadar büyüdü. Zavallı bir yakınlık gibi başladı. İşten sonra konuşuyorduk. Seninle mesafemiz açılmıştı. Kendimi haklı çıkarmıyorum. Sadece akışı anlatıyorsun, dedi Nehir. Akış, yönünü seçmeyen suyun mazeretidir. Hakan başını eğdi. Affetmek mümkün mü? Nehir bir an gözlerini kapadı. Eylül, onunla birlikte büyümüşlerdi. İlk sigaralarını denedikleri geceyi hatırladı. İçip içip öksürdükleri ve gülmekten ağladıkları o saçma anı. İhanet o gecenin de üstüne atılmış bir leke gibi her şeyi kirletiyordu. Affetmek, dedi. Bazen hiç görüşmemekle başlar. Eylül'le buluşmayı kabul etti yine de. Beşiktaş'ta, kalabalıktan biraz uzak bir kafede. Eylül, uzun saçlarını toplamış, dudaklarıyla oynamayı bırakmamıştı. Sana yüzüm kalmadı, dedi. Oturur oturmaz. Ama senin yüzüme bakmanı istiyorum. Neden? Dedi Nehir. Benim yüzüm sana ne söyler ki? Çocukluğum, dedi Eylül gözyaşlarıyla. Aynı sırada oturmamız, babamın evi terk ettiği gün senin annene koşuşum. Şimdi yaptığım ise en çirkini. Nehir sustu. Önlerinde iki kahve, ikisi de soğuyordu. Sonunda beni seçmemen seni anlamamı gerektirmiyor, dedi. Ama şunu bil, seni içimde bir yerler hala seviyor. O yeri de hırpaladın. Özür dilerim, dedi Eylül kısık bir sesle. Geri dönemem biliyorum ama özür dilerim. Mahkeme günü kararlaştırıldı. Avukatlar, dilekçeler, takvimler. Hakan maddi paylaşımı teklif etti. Evin satılması, borçların bölünmesi. Nehir, o evin duvarlarında gezinen gölgeleri düşündü. Evin yokluğu içimdeki eksiği büyütmesin, dedi kendi kendine. Kendime bir kıyı bulacağım. 6. Kül Ayvalık'a döndüğünde atölye kapısında gri siyah bir köpek yatıyordu. İskelet gibi zayıf, gözleri iri. Aras eğilip başını okşadı. Buna kül diyorum, dedi. Her sabah geliyor, akşam gidiyor. Küller sıcaksa ateş hala bir yerlerde yanıyor demektir. Kül, Nehir'in ayakkabısına burnunu sürdü. Nehir eğilip onu okşadı. Kül titredi ama kaçmadı. Gün boyu atölyede durdu. Bazen uyudu, bazen kalkıp kapıya kadar yürüyüp geriye baktı. Sanki, buradayım, diyordu. Gözüm sende. Aras, o gün Nehir'e torna yerine yontma çalıştırdı. Karar vermek, dedi. Eline verdiği küçük bıçağı göstererek, bazen eksiltmektir. Ahşaptan fazlalığı alırsın. Kalan şey formunu bulur. Nehir keserken hata yaptı. Bıçağı fazla bastırdı. Parmağını çizdi. Anlık acı, parmak ucunda ince bir çizgi. Aynı sabah evde kırılan bardağın kesikleri geldi aklına. Yine, dedi. Aras küçük bir ilk yardım kutusu getirdi. Parmağını sardı. Bazen iz kalır, dedi. İz unutmamak için değildir. Ağrının bir hikayesi olduğunu hatırlamak içindir. Akşamüstü kül peşlerine takıldı. Kıyı boyunca yürürken deniz pırıl pırıldı. Nehir, öfkem azalıyor gibi, dedi. Bazen geri geliyor, dalga gibi. Gel git, dedi Aras. Deniz de öfkelenir, sonra çekilir. Mesele taşların yerinde kalması. Ya aşk, dedi yine, kendi kendine sorduğu o soru. Aras gülümsedi. Aşk bir dil. Herkesin aksanı farklı. 7. Geri çekilen gelgit mahkemeye 2 hafta kalmıştı. Hakan Ayvalık'a geldi. Haber vermemişti. Kapıda belirdi bir sabah. Meliha teyze kapıyı açıp soğuk bir nezaketle içeri buyur etti. Nehir onu görünce kalbinin yerini şaşırdı. Hala tanıdığı yüz, hala tanıdığı bakış ama arada onulmaz bir yarık. Neden geldin, dedi. Özür dilemeye, dedi Hakan. Sana bakıp söylemek istedim. Ayrıca seni seviyorum. Hala. Nehir pencereden dışarı baktı.
Zeytinlikler ağır ağır sallanıyordu. Sevgi, dedi. Bazen kişinin kendine duyduğu şefkatin yetersizliğinden dışarı taşan bir ihtiyaç. Senin sevgin bana değil kendine dönmek istiyor gibi. Hakan, haklı olabilirsin dedi. Ama birlikte geçirdiğimiz yıllar var. Evet, dedi Nehir. Anılarımız var. Ben onları bir sandığa koyup saklayacağım. Sen istersen al, bak, ağla ama o sandığı bir daha açmayabilirim. Hakan sessiz kaldı. O akşam gitti. Nehir kapı kapandığında içindeki bir düğümün biraz çözüldüğünü hissetti. Kül patisini dizine koydu. Buradayım gibi. 8. fırtına. Mahkemeden bir gün önce fırtına patladı. Gökyüzü dalga dalga siyah. Rüzgar kapıları zorladı. Aras atölyede fırını kapattı. Kıyıya bakalım dedi. Beraber koştular. İskelede bir teknenin ipleri çözülmüş, tekne yalpalıyordu. Sahibi yaşlı bir adam, rüzgarda ayakta zor duruyordu. Aras, sen şuradan çek dedi Nehir'e. Ben ipi alacağım. Nehir hiç tereddüt etmeden trabzanı tuttu. Bütün gücüyle çekti. Küre hılhavlayarak etraflarında döndü. Dalga sıçradı, saçlarını yüzünü tuzla yıkadı. Sonunda tekne bağlandı, yaşlı adam Allah razı olsun dedi. Aras, hepimiz aynı kıyıdayız dedi. Fırtına geçince ikisi de ıslanmış, yorgun ama garip bir şekilde içleri ferahlamıştı. Atölyeye dönüp sobayı yaktılar. Nehir ellerini sobanın üstünde ısıtırken Aras'ın ellerine baktı. Kil ve tuz. Senin hikayen ne diye sordu. Aras bir süre sustu. Biri vardı dedi sonra. Şarkı söylerdi. Adı Irmak'tı. Gülümsedi acı bir şekilde. Bir gece dönüş yolunda kaza yaptık. Hayatta kaldım. O kalmadı. Kırık nota onun içinde. Notası kırıldı, sesi kaldı. Nehir içinden bir şeyin kırıldığını hissetti. Bu kez acıdan değil, bir kapının aralanmasından. Üzgünüm dedi. Ben de dedi Aras. Ama yaz zamanla biçim değiştirir. İçimde onun için açılmış bir oda var. Odada ışık sönmüyor ama artık beni kör etmiyor. Nehir kendi odasını düşündü. Hakan için, Eylül için, çocukluğunun kahkahaları için hepsinin bir odası vardı. Bazılarının kapısı kapanacaktı, bazılarının aralık kalacaktı. Belki dedi, odaların yerini birlikte değiştirebiliriz. Aras'ın yüzünde küçük bir ışık belirdi. Belki de. Tek 9. Mahkeme. Mahkeme salonu soğuktu. Hakim dosyaları karıştırdı. Avukatlar konuştu. Hakan konuşurken gözlerini kaçırmadı. Nehir sakin kaldı. İçindeki nefret o sabah tuzlu suya bırakılmış bir taş gibiydi. Ağırlığı azalmıştı. Hakim, anlaşmalı boşanma dedi. Protokol okundu, imzalar atıldı. Bir imza atarken elinin titremeyeceğini düşünmüştü. Titremedi de. Bir hayatın altına atılan imza diye düşündü. Ama belki de başka bir hayatın başlığı. Salonun önünde Eylül bekliyordu. Nehir onu görünce bir an bir şey söylemeden yürümeyi düşündü. Sonra durdu. Eylül'ün gözleri kıpkırmızıydı. Sana bir şey vermek istiyorum dedi. Çantasından küçük bir kutu çıkardı. İlk konserine beraber gittiğimiz gün aldığımız bileklik. Seninkini ben saklamıştım. Ben de kalmasın. Nehir kutuyu aldı. İçinde ince mavi bir ipten yapılmış düğüm bilezik vardı. Bir zamanlar ikisinin de bileğinde dururdu. Teşekkür ederim dedi. Bazı şeyler sadece bir yere konur, içimde kalır, başka bir anlamla. Eylül başını salladı. İyi ol, dedi. Lütfen. Olacağım, dedi Nehir. O an bağışlamanın bir karar değil, bir süreç olduğunu ama kararın da bir başlangıç olabileceğini anladı. 10. Kıyı kırığı, Ayvalık'a döndüğünde Meliha teyze verandaya bir tahta asmıştı. Kıyı kırığı, seramik çay. Nehir güldü, ağladı, sarıldı. Dükkan açmadan tabela olmaz dedi Meliha teyze. Ama ben biliyorum, sen zaten açmışsın kalbinde. Aras'la birlikte küçük bir mekan buldular. Eski bir zeytinyağı deposu. Taş duvarlar, kireç kokusu, tavan kirişleri. Bir köşeye torna yerleştirildi, bir köşeye küçük bir soba. Raflara Nehir'in tabakları, fincanları, bazıları pürüzsüz, bazıları çatlağını gururla gösteren parçalar. Kül kapının önünde yatıp geleni gideni izledi. Açılış günü, sokak kalabalıktı. Meliha teyze börek yapmıştı. Komşular zeytin getirmişti. Aras, kırık notadan esinlenip küçük bir müzik kutusu bulmuş, tezgaha koymuştu. Açıldığında dalga sesine benzeyen bir melodi çalıyordu. Nehir, tezgahın arkasına geçti, ilk müşterisinin eline bir fincan uzattı. İnce, dudak payı hafif dışa dönük, parmak izi izlerini saklamayan bir fincan. Ne kadar diye sordu müşteri. Zaman kadar dedi Nehir, gülerek. Ama etikette yazar diye ekledi.
O günün akşamı dükkanın kapısını kapattıklarında Nehir ile Aras taş basamaklara oturdular. Ay zeytin ağaçlarının üstünde bir ninni gibi asılıydı. Mutluluk nedir sence? Diye sordu Nehir, kendine bile sürpriz olan bir cesaretle. Denge, dedi Aras. Acının konumunu bildiğinde sevincin yerini de buluyorsun. Nehir uzun uzun sustu. Benim için, dedi sonunda, mutluluk kendimden taşmamak. Kendimi taşırken dökülmemek. Bir de birinin omzuna başımı koyabileceğimi bilmek. Aras hiçbir şey demedi. Sadece omzunu sessizce yanına koydu. Nehir başına dayadı. O an fırtınalar bir süreliğine durdu. 11. Gölge ve ışık. Sonraki haftalar iş ve sessiz sevinçle geçti. Nehir sabahları erken kalkıp hamur gibi kili yoğurdu. Öğlenleri çay demleyip gelenlerle konuştu. Kimi turisti, kimi mahallenin çocuğu. Bir kadın elindeki çatlak tabakla geldi. Bunu atayım mı dedi. Nehir tabağı eline aldı, ışığa tuttu. Atmayın, dedi. Kintsugi diye bir şey vardır. Çatlağı altınla belirginleştirirler. Ben altın değilim ama sırla çatlağı onurlandırabiliriz. Kadın, onurlandırmak diye mırıldandı. Belki kalbimin çatlağını da. Nehir, kalp sır tanımaz belki dedi. Ama isim tanır. İsmini verince sesi değişir. Aras bir akşam ona küçük bir kutu verdi. İçinde düz beyaz bir tabak. Hiç motif yok. Sadece kenarında çok ince bir çizgi. Boş tabak dedi. Senin hikayen kadar da olsun. Nehir tabağı eline aldı. Kırmayacağım dedi. Ama çatlarsa da korkmayacağım. 12. geri dönüş. Bir gün kapıda Hakan belirdi yine. Bu defa yalnızdı, sessizdi. Buraya geleceğimi söylemiştin dedi. Geldim. Bir şey istemeye değil, bırakmaya. Elinde bir zarf vardı. Ev satışından kalan pay, bazı fotoğraflar, bir de not. Mutlu ol. Nehir zarfı alırken kalbinin uğultusunu dinledi. Ne nefret vardı, ne sevgi, sadece sakin bir hatırlama. Teşekkür ederim dedi. Bu iyi. Hakan başını salladı. Seninle yaşadığım her şey için minnettarım. Yaptığım için özür dilerim. Ben de bir kıyı arıyorum. Bulursun, dedi Nehir. Kıyılar çoğalır. Hakan gitti. Nehir kapıyı kapatmadan önce küle baktı. Kül, Hakan'ın arkasından havlamamıştı bile. Zaten, diye düşündü Nehir, bazı misafirler kendi gölgeleriyle gelir, gölgeleriyle gider. 13. senfoni Aras, atölyede yeni bir şey deniyordu. Sırların rengini değiştirmek, tabakların üzerine çizgi yerine kabartmalar yapmak. Nehir, bir tabağın tam ortasına çok ince kabarık bir çizgi ekledi. Dalgayla kıyının birleştiği yer. Tabağın arkasına küçük harflerle yazdı, kıyı kırığı, nen. İlk kez kendi adının baş harfini bir işin arkasına koyarken utanmadı. O akşam sahilde bir müzik festivali vardı. Gençler şarkılar söyledi, yaşlılar ellerini dizlerine vurdu. Aras kalabalığın arasında Nehir'in elini tuttu. "Korkuyor musun?" dedi. "Neyden?" "Kalabalıkta kaybolmaktan." Nehir gülümsedi. "Eskiden evet, şimdi senin sesini duyuyorum, kendimi de." Sahnedeki kadın, "Aşk bir senfoni," dedi şarkı arasında. "Her enstrüman biraz eksik çalar, birlikte tamamlarlar." Nehir başını Aras'ın omzuna koydu. "Benim notam kırık," dedi hafifçe. "Benimki de," dedi Aras. "Belki birlikte kırık notanın şarkısını tamamlarız." 14. mektup. Bir gece verandada tek başına otururken Nehir bir defter açtı. İlk sayfaya nefret yazdı. Altına uzun bir mektup döktü. Hakan'a değildi, Eylül'e değildi, kendineydi. "Seni korumak için keskinleştirdiğin dilin bazen seni de kesti," diye yazdı. "Ama kesikler iyileşir. Ben kendime iyi davranmayı yeni öğreniyorum. Nefretimi denize bıraktım, dalga aldı, uzaklara götürdü. Dönmek isterse kapım kapalı." Mektubu yırttı, sobanın içine attı. Alevler harflerin çizgilerini yaladı. Kül ayaklarının dibinde kıvrıldı. "Bitti," dedi Nehir kendi kendine, ama bitmek kelimesi başlamak kadar ferah geliyordu bu kez. 15. Yağmurdan sonra sabah yağmur yağdı, öğleye doğru güneş açtı. Hava ıslak taş ve ekmek kokuyordu. Nehir dükkanın önünü süpürürken iki turist durdu. Tabaklara baktı. "Bunlar niye çatlak?" diye sordu biri. "Çatlak hikayeyi görünür kılar," dedi Nehir. "Biz de görünür kalmak istiyoruz." "Görünecek kadar cesur musun?" diye sordu turist şaka yapar gibi. Nehir bir an durdu. "Evet," dedi. "Artık evet." Öğleden sonra Aras geldi, elinde küçük bir paket. "Aç," dedi. İçinde ince bir gümüş kolye, küçük bir martı. Kanadı çok hafif kabartılıydı, sanki uçuyormuş gibi. "Martı," dedi Nehir gülerek. "Valizdeki arkadaşa kardeş." "Uçmak için," dedi Aras. "Kıyının üstünde." Nehir kolyeyi boynuna taktı.
Aynada kendine baktı, tanıdığı gözler, yeni bir ışık. Mutluluk diye düşündü, kendi adımı kendi sesimle çağırmak. Dükkanın kapısını açtı, kapı zili tıngırdadı. İçeri giren rüzgar tabakların üzerinden geçti, bir anlığına dalga sesi gibi. Yazın sonuna doğru kıyı kırığı küçük bir buluşma mekanı oldu. İnsanlar hikayelerini getiriyor, tabakların içine, kupaların kulplarına bırakıyordu. Nehir her birini dinliyor, her bir çatlağa küçük bir isim veriyordu. Umudun izi, sabrın yarığı, tesadüfün dikişi. Bir akşamüstü güneş ağır ağır denize inerken Aras, seninle bir yere gitmek istiyorum dedi. Irmak'ın şarkı söylediği tepeye, sustuklarımızı orada söyleyelim. Tepede rüzgar yumuşaktı. Aşağıda deniz, üstte gökyüzü, arada ikisi. Aras cebinden küçük bir kağıt çıkardı. Irmak'ın bir şarkısının sözleri. Birlikte okudular, sonra sustular. Nehir Aras'ın elini tuttu. Kederinle barışık olman bana güç veriyor dedi. Sen de kendi çatlaklarını saklamıyorsun dedi Aras. Onları saklamadıkça içinden ışık sızıyor. Beraber olalım mı dedi Nehir, bir cümlenin ağırlığını ölçerek. Bütün bu kırıklarla olalım dedi Aras. Kırıklarımızı birbirimize açıklayarak. Aşağıda dalga kıyıyı öptü. Rüzgar zeytinleri hışırdattı. Kül ayaklarının dibine yatıp bir iç çekti. Gökyüzünde martılar geçti. Birinin kanadı sanki hafifçe kabarıktı, uçarken ışığı daha çok tutuyordu. Nehir, içinden o eski soruyu bu defa fısıldadı. Aşk neredeyse. Cevap içinden geldi. Burada nefretin yerini boşaltınca. Eve döndüklerinde Nehir tezgaha boş tabağı koydu ve ilk desenini işledi. Çok ince, neredeyse görünmez çizgilerle ama yakından bakınca bir deniz, bir kıyı ve tam sınırda küçük bir martı. Tabağın arkasına tarih attı. 30 doz. Altına sadece 2 harf yazdı. N.A. Sonra kapıyı açtı, akşam rüzgarı içeri doldu. Hayat tam o anda olduğu hızda akıyordu. Ne eksik ne fazla. Ve Nehir nihayet kendi kıyısında yürüyordu. Eylül'ün mektubu sevgili Nehir. Bu mektubu yazıp yazmamak arasında sıkışıp kaldığım geceler, denizin çekilip gittiği ve kıyıda benimle yüzleşmek üzere parıldayan taşlar gibiydi. Üzerlerine bastıkça kaydım, düştüm. Kalkıp tekrar baktım. Kendime söyleyemediklerimi sana söylemek istiyorum. Çünkü ben ihanet ettiğim kişi olarak değil, çocukluğumun şahidi olarak bakıyorum gözlerinin içine. Bir gün birlikte eve dönerken yağmur bastırmıştı. Ortaokulun arka sokağında çatılardan oluk oluk akan suyun altından koşa koşa geçmiş, sonra nefes nefese durmuş, gülmekten kendimizi tutamamıştık. Ben o gün anlamıştım. Bizim dostluğumuz bir yağmurda sığınak gibi. Yıllar geçti. Ben sığınağımın kapısına gizlice kilit vurdum. Niye? Kibir mi? Korku mu? Kendimi beğendirme telaşı mı? Hepsi. Ve bir de senin gücünü küçümsemenin bencilliği. Hakan'la konuşmaya başladığımda ilişkimizin adı yoktu. Ben de yoktum aslında. Başkasının aynasında kendime bakıp kendimi daha net gördüğümü sandım. Yalanmış. İnsan en iyi yine çocukluk arkadaşının gözlerinde görünür. O günlerde senin suskunluğunu uzaklık sandım. Meğer sadece nefesine yer açıyormuşsun. Ben ise başkasının nefesiyle ısınmaya çalışırken seni üşüttüm. Mahkeme kapısında bana baktın, beni seçmemen seni anlamamı gerektirmiyor dedin. O cümle, içimde bir kapıyı açtı. Ben affın kapısına araçsız dayandım. Geri dönmek değil niyetim, dönmemem gerektiğini en iyi ben biliyorum. Ama bir insanın hatasının adını koyması da bir başlangıç. Ben bugün yaptığımın adını koyuyorum. İhanet. Bahane yok. Hakan'la yaşadığım her şeyin üzerinde bu kelime yazıyor. Ve ben bu kelimeyi üzerime yapışmış bir suç değil, dönüşmem için taşımam gereken bir yük gibi taşıyacağım. Hafifletmesini beklemeyeceğim, dengelemeyi öğreneceğim. Kutunun içindeki mavi düğüm bilezik. O düğümü bugün başka bir anlamla görüyorum. Bileğimizdeyken bizi bağlayan bir hatıra sanırdım. Meğer düğüm bırakmayı da öğretirmiş. Düğümü çözmek, bağın yok olduğu anlamına gelmiyor. Bağ artık birbirimizi yaralamayacağımız bir uzaklıkta duruyor. Ayvalık'a gelemedim. Gelmeyi hak etmediğimi düşündüm. Sonra anladım. Hak etmek diye bir şey yok bu meselede. Sadece niyet ve yol var. Ben senin yoluna taş koydum. Bugün o taşları tek tek yerinden kaldırıyorum. Belki bir gün sen uygun görürsen dükkanın önünden geçer, içerideki fincanlara bakar, yalnızca merhaba derim.
Olmazsa uzaktan rüzgarın getirdiği kil kokusuyla yetinirim. Senin kıyı dediğin şeyi ben yeni öğreniyorum. Kıyı, dalganın geri çekildiğinde gösterdiği sır değilmiş sadece. Aynı zamanda taşın sabrının adıymış. Sen taş oldun. Ben dalga gibi geldim. Duvara çarpıp kırıldım, geri çekildim. Şimdi sakinleşmeyi ve dönünce başka bir çizgide daha yumuşak var olmayı deniyorum. Küle selam söyle. Bir gün yolum düşerse ona küçük bir kemik getiririm. Sen uygun görürsen. Aras'ı tanımıyorum ama senin sesindeki feri görebildiğimde yanında birinin iyi durduğunu anlıyorum. Kırık Nota'nın şarkısına senin sesinin katılmasına sevindim. Kırıklarımızı saklayınca küf oluyor, gösterince ışık. Son bir şey, kendimi affetmeye çalışırken seni affetmeni istemeyeceğim. Affın, verenin hakkı. Ben sadece kapında beklemeyeceğim. Kendi evimin eşiğinde kalıp içeri daha temiz bir ayakla basmaya çalışacağım. Çocukluğumun sırdaşına Eylüller. Bir gün denize birlikte taş atarsak ben ilk taşı özür diye atacağım. Sen istersen ikinciyi veda diye at. Üçüncüsü dalganın olur. Adını o koysun. Kıyı kırığı. Bir yıl sonra Ayvalık'ta rüzgar, zeytinleri usulca tararken kıyı kırığının kapı zili yine tıngırdadı. Nehir, yeni sırdan çıkmış fincanları tezgaha dizerken kapıdan içeri deniz tuzu, ekmek ve biraz da ıslak köpek kokusu girdi. Kül, yağmurdan kaçıp paspasa kıvrıldı, burnunu patilerine gömdü. "Bugün iyi kalıplar geliyor," dedi Aras, sırtında kasa, yüzünde incelmiş bir yaz sabrı. "Fırın, daha," diyor. Nehir gülümsedi. "Ben de kafi," diyorum. "İkisi arasında bir yer buluruz." Ellerini yıkadı, su parmaklarının arasından akarken bir yıl önce mahkeme kaleminde atan imzanın titremeyişini hatırladı. Titremeyen el, içindeki dalgayı saklamıyordu artık. Dalga başka yere taşınmış, kıyısı değişmişti. Öğlene doğru dükkan kalabalıklaştı. Bir kadın elinde çatlamış bir vazo getirdi. "Annemden kaldı," dedi. Sert bakışlı, yumuşak yürekli bir kadındı. Kırıldı. Atmaya elim varmadı. Nehir vazoyu alıp ışığa tuttu. Çatlak, ince bir yıldırım gibi boydan boya uzanıyordu. "Onu görünür kılalım," dedi. "Altın değil ama sırsız bir hat, gölge gibi izlesin. Bazen anı gözle görünce hafifler." Kadın başını salladı. "Ben de hafiflemek istiyorum." Aras tornanın başında yeni bir tabak yükseltti. "Hafifliğin bedeli bazen küçülmek," dedi gülerek. "Ama küçülmek eksilmek değil." Öğleden sonra kapının önünde bir gölge belirdi. Nehir başını kaldırdığında küçük, utangaç bir selamla duran Eylül'ü gördü. İçindeki eski ağrı artık tanıdık bir sızı olarak kımıldadı. Ama ayağa kalktığında adımlarını ağırlaştıran bir yük yoktu. "Merhaba," dedi Eylül ürkekçe. Elinde bir zarf, diğer elinde deniz kabuklarıyla dolu saydam bir kavanoz vardı. "Geçsem kısa?" "Gel," dedi Nehir. Kül yerinden başını kaldırdı, 2 kez kuyruğunu salladı, yeniden uyudu. Eylül kavanozu tezgaha bıraktı. "Deniz kabuğu topluyorum. Boşlukları bana iyi geliyor. İçlerindeki uğultu insanın iç sesine benziyor. İstersen dükkanda bir köşeye koy. Zarfı da bana yazdığın bir cevap değil, kendine yazdığın bir cevap olarak gör." Nehir, zarfı örtünün kenarına kaydırdı. "Okurum," dedi. "Zamanı var." Aras içeriden bir fincan uzattı. "Çay?" Gözlerinde ne yargı vardı ne merak. Sadece dükkanın dengesi. Eylül fincanı aldı, başını eğdi. "Teşekkür ederim." Bir süre fincanın buharına baktılar üçü, konuşmadan. Söz, bazen sıcak suyun üstünde buhar gibi görünür, sonra yok olur, geride tadı kalır. Fincanı bitirince Eylül ayağa kalktı. "İyi ol," dedi. "İyiyim," dedi Nehir. "Sen de." Eylül gittiğinde dükkanın içinde hiçbir şey yerinden oynamamıştı. Kül aynı yerde, tabaklar aynı rafta, rüzgar aynı çizgiden esiyordu. Nehir anladı. Bazen büyük bir karşılaşmanın işareti, yerinden kımıldamayan gündelik eşyaların huzurudur. Akşamüstü Aras fırını kapatırken sana bir yere götüreceğim dedi. Gizli bir koy. Birlikte sahil yolundan döndüler. Zeytinlerin bittiği yerde kayalıkların açtığı dar bir dili geçtiler. Koy iki yandan taş kollarla sarılmıştı. Su cam gibi berraktı. Gökyüzü geç kalmış bulutlarla dikiş dikişti. "Buraya ırmakla gelirdik," dedi Aras alçak sesle. "Şimdi seninle getirmek istedim. Aynı yere farklı anlam koymak, yası yeni bir şekle döküyor." Nehir ayakkabılarını çıkarıp suya girdi. Serinlik bileklerinden içeri yürüdü. "Geçen yıl bir not bırakmıştım kendime," dedi. "Nefreti denize atacağım diye. Atmışım. Denizin verdiği boşalan yere sığan bir ferahlık.
Aras taşların üstünde oturdu. İnsan boşluğu görünce korkuyor. Oysa boşluk nefese yer. Boşluk desen için gerekli, dedi Nehir, gülerek. Hiçlik olmasa çizgi görünmez. Güneş ufka inerken Nehir cebinden ince bir martı kolyesi çıkardı. Aras'ın verdiği. Bunu bugün burada suya değdirmek istedim, dedi. Kolye ucunu suya batırdı, ince gümüş ışığı çoğalttı. Kanadı kabarık olan martılar daha çok ışığı tutuyor. Senin kanadın kabardı, dedi Aras. Bizim, dedi Nehir, usulca. Dükkana döndüklerinde kapının önünde küçük bir kalabalık vardı. Mahallenin çocukları elinde boş kupalar, üzerine ismimizi yazar mısın diye sıraya girmişti. Nehir her kupanın altına küçük bir harf, üstüne bir çizgi, bir kıyı, bir taş. Son kupayı getiren kız çocuğu benimkine ışık yarası yaz, dedi. Annem öyle dedi. Nehir kalemi havada bir an tuttu. Güzel isim, dedi. Kupaya minik bir iz, yanına da ışık yarası yazdı. Çocuk gülüp koştu. O an Nehir fark etti. Dükkan artık yalnızca seramik değil, insanların kelimelerini bırakıp hafifledikleri bir defterdi. Gece dükkanı kapatıp taş basamaklara oturdular. Kül ayaklarına dolandı. Ay, kireç duvarda bir sızı gibi duruyordu. Aras cebinden katlı bir kağıt çıkardı. Bir kira sözleşmesi, dedi gülerek. Arka depoyu atölye sınıfına çevirmek için çocuklar sorup duruyor. Nehir kağıdı aldı, okudu, imzaladı. Bir yıl önceki imzaya hiç benzemiyor, dedi. Bu bir başlama imzası, dedi Aras. Evet. Nehir başını Aras'ın omzuna koydu. Mutluluğu tarif etmiştim. Kendimden taşmamak, taşırken dökülmemek. Sonuna bir cümle ekliyorum. Ve biriyle taşırken birbirimizi taşır gibi nazik olmak. Uzaktan koydan gelen su sesleri sokağa karıştı. Pencerelerde lambalar yandı. Bir evden tencere kapağının metali, diğerinden kahkaha sesi. Nehir içerideki raflara baktı. Çatlağa seçilsin diye korunmuş fincanlar, sıcağı tutan tabaklar, omzuna düşen gümüş martı. Bir yıl önce yalnızca hayaldi, şimdi gündelikti. Ve gündelik, mucizenin en dayanıklı haliydi. Kapıyı içeriden kilitlediler. Sokak lambasının ışığı dükkanın camında ince bir çizgi bıraktı. Kıyı ile denizin sınırı. Nehir, kendi sesinden korkmadan fısıldadı. Oldu.